Bir adam bilinen dünyanın tüm dengelerini alt üst etti. Herkes onu sadece dünyanın en zengin insanı olarak tanıyor. Ama bu hikayenin anlatılmayan bir tarafı var. Mansa Musa'nın Kahire vurgunu. Hazırsanız başlıyoruz. 1324 yılının Temmuz ayı. Mısır'ın yakıcı yaz sıcağında Kahire şehrinin kapılarında gözcüler bekliyor. Kızıl ufukta beliren devasa toz bulutunu gördüklerinde ise yaklaşanın ne olduğunu asla tahmin edemiyorlar. Ama günlerdir bir fısıltı sarmıştı şehri. Çölde dalga dalga yayılarak Nil kıyısına kadar ulaşmıştı söylentiler. Batıdan, yani bilinen dünyanın diğer kıyısından bir ordu geliyordu şehre doğru. Silah yerine altınla donanmış bir orduydu bu. Ordu gittikçe yaklaştı ama ucu bucağı belli değildi. En önde ipek ve kadifelere sarılmış, ellerinde altından asalar tutan 500 köle yürüyordu. Hemen arkalarındaysa her biri 100'er kilo saf altın tozu taşıyan yüzlerce develik bir kervan. 60 bin insan çölde parlayan kızıl bir nehir gibi Kahire kapılarına dayanmıştı. Ve bu akıllara zarar zenginliğin tam ortasında altından tahterevanının üzerinde bir adam duruyordu. Mali İmparatoru Mansa Musa. Yoksul değildi Kahire halkı. Altından heykelleri, piramitleri, atalarının ihtişamlı tapınaklarıyla görkemli bir medeniyetti. Ama o öğleden sonra bildikleri her şeyi unuttular. İnsanlar sokaklara çıktı akın akın. Damların üstünden görmeye çalıştılar gelenleri. Şaşkınlık ve hayranlık karışımı bir sessizlikle bu yabancı imparatorun şehirlerine girişini izlediler. Mansa Musa ibadet etmek, hacca gitmek için yola çıkmıştı. Fakat o gün Kahire'ye vardığında tarihin en büyük paradokslarından birinin fitilini ateşlediğinin farkında bile değildi. Peki neydi bu? Jeff Bezos'un ya da Elon Musk'ın zenginliklerini unutun. İnsanlığın varoluşundan bu yana bilinen ve kaydedilen tarih içinde bir insanın sahip olduğu en muazzam servete sahipken nasıl oldu da bir şehirde geçirdiği birkaç haftanın ardından orayı cennete çevirmek yerine yıkıcı bir felaketin tetikleyicisi haline geldi bu adam? Bugün dünya Mansa Musa'yı sadece dünyanın en zengin insanı olarak magazinel bir veriyle hatırlıyor. Oysa bugün anlatacağım hikaye bir zenginlik övgüsü olmayacak. Kontrol edilemeyen bolluğun, cehaletle bir araya gelen bonkörlüğün ve sınırı olmayan gücün yarattığı bir ekonomik kırılma noktası bu. Onun tüm saltanatını, doğumunu ya da savaşlarını da anlatmayacağım. Sadece bu zenginliği yaratan sisteme ve Kahire'de geçirdiği birkaç haftaya bakmamız yetecek. Çünkü tarihin en zengin adamının kendi yarattığı bu altın girdabının içinde tam olarak ne kaybettiğini anlamanın tek yolu o Kahire durağında gizli. Mansa Musa'yı belki duymuşsundur. Ama bu bakış açısıyla ilk kez karşılaşıyorsan bir beğeni ve yorum bırakmayı unutma. Algoritmanın bu videoyu daha fazla insana ulaştırması için ihtiyaç duyduğu tek şey bu. Hadi başlayalım. Mansa Musa'nın Kahire kapılarına getirdiği bu akıl almaz gücü anlamak için önce haritada gözümüzü Batı Afrika'ya, Mali İmparatorluğu'nun kalbine çevirmemiz gerekiyor. 14. yüzyılın başlarında Avrupalıların balta girmemiş gizemli topraklar olarak gördüğü bu coğrafya aslında o dönemin en örgütlü, en zengin ve en stratejik ticaret ağının tam merkeziydi. Batı her zaman yaptığı gibi kendisine benzemeyeni yok saysa da bugünün Mali, Senegal, Gambiya ve Gine topraklarına yayılan devasa bir imparatorluktan bahsediyoruz. Ancak bu devletin gücü askeri fetihlerden ya da topraklarının genişliğinden gelmiyordu. Mali'yi dönemin küresel süper gücü yapan şey altına ve tuza yön veren mutlak tekelci yapısıydı. Tahminlere göre 14. yüzyılda Akdeniz dünyasında dönen, Avrupa saraylarında dağıtılan, kralların ve prenslerin gücünü pekiştiren altın sikkelerin önemli bir kısmı, bazı kaynaklara göre 3'te 2'si, doğrudan Mali İmparatorluğu'nun sahip olduğu madenlerden çıkıyordu. Bambuk ve Bure'deki altın madenleri dünyanın tükenmek nedir bilmeyen yakıt deposuydu adeta. Ve Mansa Musa bu madenlerin dolayısıyla da dünya ekonomisini ayakta tutan kaynağın mutlak ve tek sahibiydi. Böylesine devasa bir servet tek bir adamın eline nasıl toplandı peki? Kusursuz bir takas ve vergi sistemi sayesinde. Güneydeki madenlerden çıkarılan saf altın, kuzeydeki Sahra çölünden gelen kaya tuzuyla takas ediliyordu. Tuz, dünyanın o evresindeki en muazzam maddeydi. İnsanların yiyeceklerini tatlandırdığı bir malzeme olarak düşünmeyin. Buzdolabının olmadığı bir dünya hayal etmek zor gelecek belki ama işte o dünyada gıdaları korumanın tek yoluydu tuz. Kısacası hayatta kalmak için ihtiyaç duyulan en stratejik malzemeydi. Mansa Musa da bu iki hayati kaynağın yani tuz ve altının kesiştiği tüm ticaret yollarının sahibiydi.
Bir arpa boyu yol ilerleyen her kervan ona vergi ödüyor, çıkarılan her gram altın onun hazinesine gidiyordu. Dünyanın geri kalanı orada muazzam bir zenginlik olduğunu hayal edebiliyordu, evet. Ama ne İslam dünyası ne de Avrupa bu zenginliğin gerçek boyutlarından habersizdi. Ta ki 1324 yılına kadar. O yıl Mansa Musa yaşamını kökten değiştirecek bir karar aldı. Dindar bir Müslüman olarak hacca gitmeye, kutsal toprakları görmeye karar verdi. En azından resmi anlatı böyle. Ancak yolculuğun boyutuna ve sonuçlarına baktığımızda bu kararın ardında çok daha stratejik bir hamle olduğu açık. Mansa Musa, yönettiği imparatorluğun yalnızca çölün ardındaki zengin kabile devleti olmaktan çıkarmak istiyordu. İslam dünyasının meşru, tanınan ve saygı duyulan bir parçası haline gelmek istiyordu. Dünyaya bir mesaj vermekte asıl niyeti. Buradayım ve hayal bile edemeyeceğiniz bir gücün ve kudretin sahibiyim. Mansa Musa'nın danışmanları için mükemmel bir hamleydi bu. Hem dini görev yerine getirilecekti, hem de sahip oldukları asıl güç dünyaya ilan edilecekti. Pimini bizzat imparatorluğunun çekeceği ekonomik bir bombayı da ellerine tuttuklarını bilemezlerdi. Kahire kapılarından girdiklerinde Mansa Musa'nın aklında sadece yapacağı ibadet ve göreceği itibar vardı. O güne kadar altın sayesinde her kapıyı açan ve açabileceğini düşünen hükümdar, paranın bizzat kendisi bir silaha dönüştüğünde ne yapacaktı peki? İslam dünyasının ilk metropollerinden biri olan Kahire'de parasının satın alamayacağı bir güç savaşı bekliyordu Mansa Musa'yı. Memlük Sultanı Muhammed bin Kalavun'un sarayında katı bir protokol kuralı vardı ve aşması gereken ilk engel buydu. Huzura çıkan istisnasız herkes ele tek öper ve biat ederdi. Ama kendini yeryüzünün en kudretli hükümdarı olarak gören Mansa Musa için sıradan bir hükümdarın önünde eğilmek kabul edilemez bir utanç olurdu. Saraydan davet aldığında da bu yüzden günlerce direndi, gitmedi. Cevap olarak da sadece ve sadece kendisini yaratan Allah'ın huzurunda eğileceğini söyledi. Gerginlik büyük bir krize dönüşmek üzereyken de ortak bir çözüm bulundu. Mani İmparatoru Mansa Musa, Memlük Sultanı Muhammed bin Kalavun'un sarayına gitti ve huzura çıktı. Eğildi ama bunu Allah adına yaptığının altını kalınca çizerek. Sahip olduğu sınırsız altın, Kahire Sarayı'nın kapılarını kendisine sorusuzca açamıyorsa ne işe yarardı ki? Bu gerilimi karşılama Musa'nın içindeki kendini kanıtlama hırsını daha da körükledi. İşte o andan itibaren Kahire sokaklarında tarihin gördüğü en büyük cömertlik gösterisi başladı. Evet, neredeyse bir gösteriydi bu ve buram buram intikam kokuyordu. Musa, itibarına vurulan bu küçük darbenin acısını şehri altına boğarak çıkardı. Pazarlara, hanlara, camilere, yoksul mahallelere yanında getirdiği saf altın tozunu adeta yağdırdı. Karşısına çıkan her saray görevlisine, önünden geçtiği her evin sahibine, gördüğü ya da görmediği her dilenciye avuç avuç altın dağıtıyordu. Yanında getirdiği ahali pazarlarda ufak tefek bir şey satın aldıklarında bile ederinin kat kat fazlasını ödüyordu. Para üstü almıyordu hiç kimse. Kahire esnafı ömürlerinde böyle bir bolluk yaşamamıştı. Şehirde tam bir bayram havası vardı. Esnaf, tüccar, işçi, çoluk, çocuk herkes bu cömert imparatora dua ediyordu sokaklarda. Hem de yüksek sesle. Mansa Musa ise büyük bir bonkörlükle saçtığı serveti nedeniyle herkesi kendisine hayran bıraktığına emindi. Ama yapılan haddinden fazla iyilik sonunda başka bir şeye dönüşebilir miydi? Kahire halkı çil çil altınların sarhoşluğuyla kendinden geçerken şehrin arka sokaklarındaki sarrafların masalarında bir başka fısıltı çoktan yükselmeye başlamıştı. Hayra alamet olmayabilirdi yaşananlar. Pazar yerleri coşku seline kapılmıştı, evet. Fakat bu coşku seli aslında adım adım gelen bir felaketin ayak sesleriydi. Mansa Musa, Kahire'de döke saça harcadığı altınları bir itibar aracı olarak kullanırken, bu altınların bizatihi kendisinin bir yok ediciye dönüşebileceğini düşünmemişti. Planları arasında bu yoktu. İşte o kırılma anı Kahire'nin arka sokaklarındaki sarraf dükkanlarında başladı. Musa'nın kervanı şehre girmeden önce altın, Mısır ekonomi sistemi içinde nadir bulunan ve bu yüzden de her gramı kıymetli sayılan bir değer ölçüsüydü. Ama imparatorun cömertlik dalgası ile birlikte pazar akıllara ziyan bir altın seline boğuldu. Altın tozu o kadar bollaştı ki sarraf masalarındaki o kadim denge bozuldu. Piyasaya bir anda boca edilen tonlarca altın kendi değerini adeta bir gecede yerle bir etti. Peki bu ne anlama geliyordu?
Bugün bizim hiperenflasyon olarak adlandırdığımız mekanizma 1324 yazında Kahire pazarlarında yaşanmaya başlamıştı. Düne kadar bir altın sikkeyle koca bir kervanı doyurabilen esnaf artık aynı altınla bir çuval buğdayı bile satın alamaz hale geldi. Fiyatlar tamamen kontrolden çıktı. İşin trajik yanı Mansa Musa yoksullara yardım ettiğini, onları refaha kavuşturduğunu zannediyordu. Ama anlayamadığı şey dağıttığı o bedava altınla o yoksul insanların ekmeğini bile ellerinden aldığıydı. Cebinde 3-5 kuruş parası olan sıradan bir fırıncı ya da terzi sabah kalktığında tüm birikiminin pula dönüştüğünü gördü. Yaşanan kısa süreli bolluk bir kıtlığı doğurmuştu. Tarihçi El Ömeri bu yıkımın boyutlarını yıllar sonra aktarırken bile dehşet içindeydi. Onun aktarımına göre Mansa Musa'nın Kahire'ye gelişinden tam 12 yıl sonra bile Mısır'da altının değeri eski seviyesine ulaşamamıştı. Tek bir adamın hiçbir ekonomik mantığa dayanmayan, sadece güç ve itibar odaklı kontrolsüz cömertliği koca bir imparatorluğun ekonomisini 10 yıldan uzun bir süre felç etmeye yetmişti. Musa, Memlük Sarayı'nda ağırlanırken dışarıda yarattığı bu ekonomik yıkımdan uzun süre habersiz kaldı. Ama esen bolluk rüzgarları tersine dönmek üzereydi. Çünkü kervanı Kahire'den ayrılmaya hazırlanırken develerin sırtındaki o bitmez zannedilen altın çuvalları alarm vermeye başlamıştı. İşte hikayenin en büyük ironisi de tam olarak burada devreye giriyor. Dünyanın en zengin adamı arkasında enkaza dönüşmüş bir şehri bırakıp gitmeye hazırlanırken çok yakında kendi yarattığı bu ekonomik felaketin faturasını bizzat kendi ödemek zorunda kalacaktı. Kervan vakit dolduğunda Kahire'den ayrıldı ve Mekke'ye doğru yeniden yola koyuldu. Mansa Musa hac vazifesini yerine getirip de dönüş yolunda Kahire'de yeniden durduğunda çölde esen o muazzam rüzgar tamamen tersine dönmüştü. Şehir kapılarına yeniden varıldığında ilk ziyaretteki o kör edici ihtişamdan eser yoktu. Develerin sırtındaki altın sandıkları bomboştu. Saf altın tozları tükenmişti. Ve tarihin en zengin adamı hayatında ilk kez en çıplak gerçekle, yani parasızlıkla yüzleşiyordu. Peki böyle bir şey nasıl olabilir? Dünyadaki toplam altın rezervinin çok büyük bir kısmına sahip olan hükümdar nasıl olur da memleketine dönebilmek için bir başkasının parasına muhtaç hale gelir? Cevap basit. Kontrolsüz güç kendini imha eder her zaman. Musa da Kahire sokaklarına saçtığı altının yarattığı ekonomik yok oluşu dönüş yolunda bizzat kendi gözleriyle gördü. Şehir enflasyonla boğuşuyor, altının değeri yerlerde sürünüyordu. Ama hikaye bitmedi. Tam bu noktada Mansa Musa tarihin en büyük finansal ironilerinden birini daha yaşattı. Dönüş yolunda Musa birkaç ay önce avuç avuç altın dağıttığı Kahireli sarrafların ve tefecilerin kapısını çaldı. Fakat bu kez veren değil, alan el olmak için. Ama Musa bunu sadece günü kurtarmak ya da evine dönebilmek için yapmıyordu. Kafasında bir plan vardı ve istemeden de olsa verdiği zararı telafi etmek istiyordu. Piyasaya kendi elleriyle sürdüğü ve artık değersiz olan altını yüksek faizle geri satın alacak, böylece dolaşımdaki altın azalacak ve değeri yeniden tırmanacaktı. Kısa vadede işe yaradı da. Çarşılarda altın azaldıkça fiyatlar normale dönmeye başladı. Mansa Musa'nın kervanı aldığı borcu geri ödemeye söz vermiş halde bu kez sessizce Kahire'den ayrıldı ve sahraya doğru yola çıktı. Gelirken altından ordusuyla meydan okumuş ama dönerken tefecilerin borç senetlerini cebine koymuştu. Ama Kahire asıl yıkıcı faturayı aylar sonra ödeyecekti. Musa hükmettiği topraklara döner dönmez borcuna sadık bir adam olarak tüm aldıklarını yüklü bir faizle birlikte elçiler aracılığıyla Kahire'ye gönderdi. Fakat aynı miktarda altın ikinci kez piyasaya boşalmış oldu bu sayede. Ve şehir Musa çoktan sahranın öbür ucuna geçmişken ikinci kez benzer bir çöküşü yaşamak zorunda kaldı. Dünyanın en zengin adamı düzelmesi yıllar alacak yeni bir ekonomik krizin fitilini ateşlemişti. Mansa Musa hükmettiği topraklara geri döndüğünde o zamana kadarki düşüncelerinin tamamını çöpe attı. Adeta bir aydınlanma yaşatmıştı bu yolculuk ona. Para, kurumsal bir akılla yönetilmediği sürece elde tutulamayan faydasız bir güçtü. Artık bunu çok net anlamıştı. Ve Mali'nin geleceğini altın üzerine değil, bilgi üzerine inşa etmeye karar verdi. Çünkü dönüş yolundaki tek bagajı borç senetleri değildi. Musa, Kahire ve Mekke'nin en parlak zihinlerini de yanında getirmişti. Mimarlar, şairler, İslam dünyasının saygın bilginleri yaşamak ve üretmek için Mali'ye yerleştiler.
Bu alimlerin arasında Granada doğumlu mimar ve şair Ebu İshak Es-Sahili de vardı. Rivayete göre Musa, Sahili'ye yaklaşık 200 kilo altın verdi ve Timbuktu'da bugün hala ayakta olan şaheseri inşa ettirdi. Cingarayber Camii ve onun etrafında filizlenen Sankore Medresesi. Timbuktu, o güne kadar çölün ortasındaki zengin ama sıradan bir kasabayken, bu hamleyle birlikte İslam dünyasının önde gelen bilim merkezlerinden biri haline geldi. Binlerce öğrenci ve alim astronomi, tıp ve hukuk öğrenmek için buraya akın etti. Sayısız el yazması eser şehre getirildi. Musa, Kahire'de zedelediği itibarını bu kez Timbuktu'da kalıcı bir bilgi mirası kurarak telafi etmeyi amaçladı ve hükümdarlığı süresince de bunu başardı. Mansa Musa 1337'de öldüğünde arkasında hem devasa bir kültürel miras hem de yıllarca süren ekonomik yankılar bıraktı. Ve 1375'te Mallorcalı bir haritacı olan Abraham Crascus, dönemin en kapsamlı dünya haritasını, yani bilinen ismiyle Katalan Atlas'ını çizerken Batı Afrika'yı da boş bırakmadı. Dilden dile Avrupa'ya, İslam dünyasına yayılan zenginliği ve efsaneleriyle Mali Krallığı da haritadaki yerini aldı. Elinde altın bir küre tutan, tahtında oturan bir hükümdar figürü var haritada. Yanındaki nottaysa yaklaşık olarak şöyle yazıyor: Bu hükümdarın adı Musa'dır. Topraklarındaki altın bolluğu nedeniyle bölgenin en zengin kralıdır. Avrupa artık Sahra'nın ardındaki bu imparatorluğu belirsiz bir güney toprağı olarak değil, adı bilinen, zenginliği duyulan bir güç olarak tanıyordu. Ve bu bilinirlik yüzyıllar boyunca Avrupa'nın Batı Afrika'ya olan ilgisini şekillendirecek ilk kıvılcımlardan biri oldu. Yani Mansa Musa'nın Kahire'de yarattığı birkaç haftalık o ekonomik kaos kısa vadede bir felaketti. Ama aynı yolculuk uzun vadede Mali'yi ve özellikle Timbuktu'yu dünya haritasına kalıcı olarak yerleştirmişti. Mansa Musa'nın efsanesi yüzyıllara yayıldı belki ama ölümünün ardından o zenginlik büyük ölçüde bitti. Yine de bitmeyen bir şey var. Kontrolsüz gücün, plansız bolluğun ve parayla kurulan o kibirli illüzyonun yarattığı yıkıcı dinamik mesela. Araçlar değişti, çağlar değişti ama insanlığın servetin sınırlarıyla olan imtihanı aynı kaldı. 1375 yılında Katalan Atlası'na çizilen o haritada Mansa Musa'nın elinde parıldayan altın küre sadece Mali'nin zenginliğini dünyaya ilan etmekte kalmadı. Avrupa'nın gözünü bu topraklara çevirmesine de zemin hazırladı. Yüzyıllar sonra bölgeye yönelen sömürgeci ilginin kökleri kısmen buralara kadar uzanıyor. Musa'nın dünyaya kendini kanıtlama hırsı, farkında bile olmadan hüküm sürdüğü kıtanın yüzyıllar sonra yaşayacağı büyük yıkım ve insanlık trajedileriyle de bir yerlerde kesişiyor. Peki ya bugün sınırsız kaynağa sahip olmak tek başına bir güvence mi? Yoksa kurumsal bir akıl ve stratejiyle yönetilmeyen her bolluk önünde sonunda kendi trajedisinde boğulur mu? Bugün de küresel piyasalarda, dijital dünyada parıldayan yeni altın küreler görüyoruz. Kontrolsüz bir bollukla piyasaları yönetebileceğini sanan güç odakları hala var. Maskeler farklı ama refleksler benzer. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mansa Musa'nın Kahire sokaklarında saçtığı altın gerçekten bir cömertlik göstergesi miydi? Yoksa faturası halka kesilen bir ego savaşı mıydı? Kontrolsüz bolluk gerçekten bir ödül müdür? Yoksa sahibini de etrafını da yutan gizli bir lanet mi? Düşüncelerinizi yorumlarda tartışalım. Eğer güç ilişkilerinin ve tarihin ardında kalan bu saklı hikayeleri izlemeyi seviyorsanız kanalda zaten doğru yerdesiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kırılma noktasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.